Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evde tavuk döner hazırlıyoruz. Eminim bu lezzete bayılacaksınız. Gerçekten hem yapımı çok kolay hem de lezzeti olay bir tarif. Mutlaka kaydedin ve de deneyin. Denedikten sonra ise deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Ben hemen işime başladım bile. Öncelikle derisiz ve de kemiksiz tavuk eti kullanacağız. But eti kullanırsanız çok daha güzel olur. But ve tavuk göğüs eti birlikte kullandım. Bu şekilde uygun bir kaseye aldıktan sonra üzerine birer dolu tatlı kaşığı olacak şekilde toz karabiber, tatlı toz, kırmızı biber, kekik, tuz, soğan tozu. Eğer soğan tozunuz yok ise evde veya o anda temin edemiyorsanız onun yerine bir tane soğanı rendeleyip suyunu sıktıktan sonra da içerisine ilave edebilirsiniz. Bir dolu yemek kaşığı kadar evde kendi hazırladığım biber ve domates salçası karışık onu ekledim. 2-3 yemek kaşığı kadar mayonez ve yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ettikten sonra elimle sosu etlere güzelce yediriyorum. Bu şekilde soslayıp hazırladıktan sonra üzerini güzelce kapatalım ve en az 1,5-2 saat kadar buzdolabında dinlendirelim. İsterseniz sabah hazırlayıp akşam yemeğine de o şekilde de pişirebilirsiniz. Hemen peşinden öncelikle uygun bir tepsi aldım. Mümkünse içerisine mutlaka bir yağlı fırın kağıdı yerleştirin derim. Çünkü etin yağı içerisine döküldükçe tepside yanıklar oluşabilir. Yani yıkaması birazcık zor olabiliyor açıkçası. O yüzden fırın kağıdı garanti kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ardından 2 tane büyük boy patates aldım. Patateslerin kenar kısımlarından incecik kestim ki tepsinin üzerinde düzgün dursunlar. Her ikisini tepsiye aldıktan sonra üzerlerine de aynı videoda gördüğünüz gibi bambu çubuklar yerleştirdim. Yani geçirdim. Hemen peşinden etleri de üzerine takıyorum. Bu arada ben hazır açılmış tavuk tercih etmedim. Ancak sizler isterseniz daha da pratik olsun derseniz açılmış tavuk da tercih edebilirsiniz. Ben kendim açtım. Tavuğu bıçak yardımıyla açtım. Önce derisini çıkardım. Daha sonra ise kemiğinden ayırdım. Kemikleri de kaynattım. Tavuk suyu çorba için kullandım. Sizlere de fikir olsun diye özellikle belirtmek istedim. Tamamını çubuklara taktıktan sonra bir tel yardımıyla 4 tane çubuğun 4'ünü de birbirine bağladım. Bu teli nereden aldım derseniz fırın poşetlerinin içerisinden çıkan tellerden. Eğer evde varsa sizler de kullanabilirsiniz. Yok ise yanmaz yapışmaz bir ipi de tercih edebilirsiniz. Şimdi hazır olan tavuk etini yani dönerimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirdikten sonra fırınımızın ızgara ayarını açalım ve 200-220 dereceye getirip üzerinin kızarmasını bekleyelim. Diğer taraftan hemen hızlıca soslarımı hazırlamaya geçtim. Bunun için bolca mayoneze uygun bir kaseye aldım. Üzerine birazcık hardal sos, ince kıyılmış bir tane kırmızı soğan, bir tutam kadar ince kıyılmış dereotu ve bolca kornişon turşuyu minik minik doğradım, içerisine ilave ettim. Ardından mayonezin az geleceğini düşündüğüm için birazcık daha ekledim. Çok az miktarda da karabiber ilavesi yaptıktan sonra güzelce karıştırıp sosu hazırlıyorum. Dilediğiniz fast food tariflerin yanında bu sosu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli bir tarif. Hemen hızlıca diğer sosu hazırlıyorum. Yufkaları yani lavaşları ıslatmak için kullanacağım bunu. Dilerseniz daha da pratik olsun derseniz sizler sadece ketçap kullanabilirsiniz. Öncelikle bir dolu yemek kaşığı tereyağını erittim. İçerisinde bir dolu yemek kaşığı kadar salçayı kavurdum. Bir su bardağı da domates sosu ekledikten sonra 2-3 dakika kaynattım, kenara aldım. Bu arada dönerin de üzeri güzelce kızarmış. Hemen kesmeye başlıyorum.
Bu arada eğer hemen üzerindekileri kesip tekrardan fırına vermeden önce farklı bir dürüm hazırlayacaksanız çok daha ince kesebilirsiniz. Ben özellikle birazcık kalın kestim. Çünkü tekrardan fırına verdiğimde diğer kestiğim etlerin kurumasını istemedim. Aklınızda bulunsun. Dediğim gibi tamamen damak zevkinize ve o anki duruma göre ayarlamanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde pişen kısımlarını tamamen kestikten sonra tekrardan 200 ila 220 derece fırında ızgara ayarında pişmeye gönderdim. Bu arada airfryer'da hemen hızlıca patatesleri kızarttım. Hazır dondurulmuş patates kullandım. O da biraz pratik olsun dedim. Sizler evde kendiniz de yapabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Hemen hızlıca tekrardan kızarttım ve fırından çıkardıktan sonra tekrar gördüğünüz gibi üzerinde kızaran kısımları bu sefer yine kestim. Daha sonra bu kenardakileri alıp tekrar bir kez daha fırına verdim. Sizler de alırsanız, yani o kenarında kızaranların tamamını alıp tekrardan fırına verirseniz daha güzel olur. Çünkü çok fazla kurumasını istemiyoruz. Bu arada bir tane lavaş aldım. Hemen hızlıca üzerine hazırladığım o domatesli sosu güzelce gezdirdim. Bu arada az önce de söylemiştim. Bu sosu da kendiniz hazırlamak zorunda değilsiniz. Tabii ev yapımı olunca lezzeti çok daha güzel. Ancak isteyenler daha da pratik olsun derseniz sadece ketçap da kullanabilirsiniz. Üzerine pişen dönerlerimizi, patatesleri ekledim. Sosunu ilave ediyorum. Az önce yapım aşamasında da özellikle belirtmiştim ki bu sosu mutlaka deneyin. Ben de ilk defa Big Mac Taco hazırlarken bu sosu hazırlamıştım. Tadını o gün bugündür çok seviyorum. Her fast food tarifin yanına mutlaka hazırlıyorum. Sizlerin de denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada lavaşlarım inceydi. Sararken üzerinde çatlama olduğu için çift lavaş kullandım. Sizlerin kullandığı lavaş kalın olursa tek lavaşla da hazırlayabilirsiniz. Hemen hazırladığım dürümü tavaya aldım. Arkalı önlü çevirdim. Üzerini kızarttıktan sonra artık hazır olmuş durumda. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet şifa olsun. Eğer tarifimi beğendiyseniz, faydalı bulduysanız beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Bir sonraki videolu tariflerimde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.